güneş olur. Tabağını açıp ortada bir böyle bir keçe gibi bir hayatta gider. Şıbar mı oğlum? Girdiğin an orayı öpür yok bende. Yalancı bu şeyin bak. Şimdi ben dedim yani bu Ankara'da buraya geldi. Ulan bizde deve var. Getirin ufak 16 elinde var. Adam şey çekiyor. Onu böyle 20 metre kaçmış yani. Ama dedim de ısırdım. Pis ısırdım. Isırır abi. Dedim ellemez öyle. Ola bir geldi de ola bir hatırlıyor. Ben Mehmet Çelik, günler Mersin Büyükeceli'de oturuyorum kışları. Yazları Konya Bozkır yaylalarına çıkıyoruz. Sarıgeçili yürüyorum. Çocukluğum mesela benim deve güderek, böyle ortamda işte geçi deve güderek böyle oldu yani. Böyle doğdum. Ailemiz işte 6 kardeşiz biz. 4'ü oğlan 2 kız. Böyle işte geçilerin, develerin aralarında doğduk yani. Develerle göçerdik. Mesela buradan bahar Nisan'da çıkarız. Konya Bozkır bölgesine. Orada yaylar dönerdik develerle mesela. Sonra traktör falan çıktı da biz tabii develerle görüştük. Böyle şimdi motor var. Onlarla göçüyoruz yani. Gel. Ver bakayım. Patinanı vereceydiyse. Neye bakayım? Gidiyor mu? Aa, köpek bile uyanık sende. Dur bakmadan dayanamaz zaten. Eren senin köpeğin beni yalamaya başladı. Yala baba. Al seni de al. Elleme ya. Kaçırım, ben kaç. Eren bunun derisini çeksem ne dersin? Senin wonders ağzın var işte. Abi ne var? Eren duruyorlar gel. Hacı! Okul saatimiz gelmişseydin. Atladın söyle. Otur otur. Neyse öyle. Ya. Ele gidelim. Teşekkür ederiz. Çabuk olun bak. Bakın ne için. Hadi. Dökülelim. Birkaç daha aç çıkartıyorum. Gençliğimde okula gitmedim. Şöyle gitmedim. Yani göçtüğümüz için şimdiki sistem yoktu. Mesela bir okula yakın bir köy oldu. Evvel köylerde oldu okul. İşte bir ay giderdik, 20 gün giderdik. Bir çanta, bir kalem. Hepsi o yani. Gider gelirdik böyle bir ay, 20 gün. Mesela davar buzlama şey oldu mu gitmezdik. Mesela deve güdüleceğine gitmezdik. Öyle olurdu.
şekerini. Ben de şekerini yapayım dur. Dur şekerli ya da. Hazır olsun. Öksürme yok. Ben bunu bitirdim. Kaldıramadım. Seninkini de gönder. İbrahim. Şimdi yörük çocuğu deyince yani nasıl? Ya şimdi bir kere keçilerle, ormanla, doğayla iç içe. Şimdi nasıl tarif edeyim? Adam çocuk bir toprağa veya şeye gezebiliyor toprakta. Veyahut bir yeşillikte herhangi bir şeyde. Örnek veriyorum okulu var mesela. Ha, sıkıntı olabilir. Biz mesela genelde tarımın olmadığı, böyle ekenek yerin olmadığı yerde şeylerde kalıyoruz. Devlet ormanında. Mesela bunların servis sıkıntıları olabiliyor. Bazı 1 kilometre, 2 kilometre yürüyebiliyor. Yollar bozuk olabiliyor. Bazen traktörle götürüyoruz mesela. Yani yörük çocuğu demek eski şeylere göre yaşıyorlar ama şimdi yeni çağlara da ayak uydurmaları gerekiyor yani şey olarak. Mesela çocuklar bakıyor örnek veriyorum işte şu çocukların bilgisayarı var. Şu çocuklar telefon kullanıyor. Bizden ufaklar kullanıyor diyebiliyor yani bana yansıyor. Ama işte onlar yani geçiştiriyor onları belli bir şeyde. Annelerindir falan işte belli bir şeyde öyle oluyor. Şimdi okul zamanı diyelim. Mesela yazın Konya Bozkır bölgesinde kalıyoruz ya misafir öğrenci olarak 1-2 ay orada gönderebiliyor. Misafir öğrenci olarak kabul ediyorlar. Ondan sonra oradan göçtün mü 1 ay 20 gün sağ olsun devletimiz idare ediyor. Ondan sonra burada yani Akdeniz sahillerine devam ediyor kalan okulun 1 ay gecikmeli olarak. Ondan sonra bahar yine Nisan aylarında 1 ay gecikmeli olarak yine orada okullarına devam ediyoruz yani şey olarak. Yani vardığımız yerden misafir olarak telafi oluyor ama 1 ay arada 1 ay bahardan 1 ay güzden açık oluyor yani öğrencilerde bizim öğrencilerde. Eğitimleri tamamlıyor iyi kötü tamamlıyorlar. Yani sağ olsun devletimiz de yani öğretmenlerimiz de desteği var burada. Yani ek ödevler veriyor ama tabii ne kadarsa öyle durum. Dört mevsim buradayız. Yani ormanla iç içesin. Kendi işinle, kendi hayvanınla uğraşıyorsun. Yani yörükçülük yapıyorsun. Yani hayvanınla güdüyorsun hayvanını. Veyahut yani dağlardasın. Kimseyle şey yapmıyorsun. Dağlarda yaşamak güzel. Yani kimseye karışmıyorsun. Hayvanla iç içesin. Yani keçilerin güdüyorsun. Kendi işinle uğraşıyorsun. Öyle bir şey yani. Aile açısından şöyle dağlardasın yani. Alışkınsın. Bunun içinden gelmelisin. Yani dışarıdan biri olsa yapamaz. İlle içinden gelecek. Dede mesleği olacak. Şimdi normalde buradan kış aylarında yani baharın göçeceğiz. Göçüyoruz yani örnek veriyorum. Yola çıkacağız. İşte traktörümüz var. Yüklüyoruz yiyeceğimizi, içeceğimizi, yorganımızı, yatağımızı. Sürüyoruz davarımızı yola. 3 gün bir yerde, 5 gün bir yerde. Buradan Gülnar üzerinden Zartavul
Konya Bozkır'a gidiyoruz yani o bölgelerde yaylalar oralarda kalıyoruz. İşte bir ay sürüyor, 45 gün sürüyor. Yani arazinin, ekinin veya bahçenin darlığı yani yerin genişliğine göre bakıyor. Mesela bir yerde bir gün durabiliyorsun veya bir gün hiç duramadığın günler oluyor. Öyle devam edip gidiyoruz yani. Mesela güzün fazla olur. 45 gün veya 2 aya yakın yollarda zaman geçirebilirsin. Ama bahar ayında geçiremem yani. Bir ayda 25 gün neyse çıkarsın yaylaya. Yani ekin olur, bağ bahçe olur duramazsın yollar daralır. Yavaş. Yavaş. Hey. Hey. Yavaş. Hey. Hey. Yavaş. Hey. Şimdi keçi şöyle bir şey. Hakiki yörük malı honamlı karışımı. Yani eziyete, yola yani uzun maratona iyi gelen bir hayvan türü, keçi türü. Mesela şimdi şu aylarda diyelim ki Ocak, Şubatlarda bu hamile dönemi yani üreme dönemi. O gün mesela kuzlamadığı için peynirli sütü tabii olmaz daha kuzlamadı. Ama şöyle Ocak, Şubat, Nisan'a kadar mesela Temmuz'a kadar bu aile içinde oğlakların yetişme dönemi. Mesela Şubat'ta doğar oğlaklar. Temmuz'a kadar bunu biz büyütürüz yani. O ne olur? Yeniye kurbana. Mesela erkekler kurbana gider. Kancıkları üretim. Yani yörükte böyledir. Onun için hayvancılığı mesela sürdürebilir olması mesela sürdürüyoruz ya. İçinden gelmen önemli yörükçülüğün. İçinden doğman. Dıştan gel de biri yapamaz yani bunu. Yani veterinerine doktorluğumuzu kendimiz yapıyoruz hayvancılıkta. Hapını kendimiz veririz. İğnesini kendimiz yaparız. Bütün tedavilerini kendimiz yapıyoruz yani. Bu hayvancılıkta böyle. Gel. Gel, gel. Gel. Bu hayvanların genelde hayvancılık yapmak için yani içinde yetişmen gerekiyor. Dededen. Yani atadan gelmen gerekiyor. Bir de hızlı bir hayvan bu. Yani önüne geçmesi. Biraz da genç, dinç olacaksın. Yani önüne geçeceksin. Ona göre güdeceksin yani. Hastasını bileceksin. Sağırını bileceksin. Topalını bileceksin.
tırmanmayı bileceksin, aşısını bileceksin. Kendi aşısını kendin yapacaksın. Hastasına, sağırına, kurduna, yarasına verirsen kendin bakacaksın. Veteriner geldi de bizde yılda bir ilacı olursa ona gelir. Hemen biz veteriner çağırırız. Kendi veterinerimizi kendimiz yaparız. İğnesini kendimiz yaparız. Kendimiz araştırırız. Yani böyle kalkıp da biri yapmaya kalksa zor yani. Hastasını bilmez. Sağırını bilmez. Yani ben çoğu yerde görüyorum. Afgan çobanlar görüyorum. Adam döndürüyor. Hastasını bilmiyor. Öleni bilmiyor. Yani adam maaşına bakıyor. Hay hay hay. Hay gel. Tek başıma zor olur yani ailen olacak veya evli olacaksın veya eşin çoluk çocuğun bakacak buna yön verecek yani. Tek olmaz. Hani ben burada belki tek gidiyorum ama bazı bırakıp gidiyorum. Çarşısı var, hastası var, sağırı, pazarı var. Onunla yani beraber yapıyoruz. Özgür yani kendi işimiz. Biri yani şöyle şey yapmıyor. Biraz da ormanlar daralmasa böyle ne diyeyim ben sana. Tarım demeyeyim de normal yol gibi, dikim gibi yangınlardan dolayı böyle sıkıntılarımız var normalde. Yangınların sebebi şeyi bilmiyorum neden ama bizim arazimizi hayvancılığı daraltıyor yani şey olarak. Devletimiz sağ olsun yani orman şey olarak da yardımcı oluyor ama yani belli yerlere işte müsaade ediyor ama işte yangın olduğu için ormanda da sevk etse yer yok yani az yer dar. Akdeniz iklimine göre bu hayvan da alışkın. Mesela kış aylarında bu hayvan buralara inmezse biz ne oğlak alırız ne mal alırız yani hep ölür biter gider. Yaylalara alışkın değil mesela Konya bölgesinde kalamaz şu aylarda. Diyelim biz Aralık'ta Nisan'a kadar bu çerçevede buradayız ya. Bu hayvan buraya alışkın. Gel. Hayvancılığın olmazsa olmazı çoban. İyi bakacaksın, boğazına bakacaksın, sıkmayacaksın, ağılda ezmeyeceksin malı. Boğazına iyi bakacaksın, hastasına, sağırına artık kendi veterineri kendin yapacaksın. Yani dökme suyla değirmen dönmez. Bunu unutma. Bizim dedelerimizin, atalarımızın şeyi misafir geldi mi sofrasını, gerekirse misafirliğini, çayını, yemeğini yapmak, vermek yani bizde öyle. Yörük deyince zorluk, mücadele gelir. Gel, gel. Eşek turpu. Anlayacaksın. Üzeri tabağında turp gibi kökeni var. Bunu kazmaya çalışalım birinin herhangi birini. Kazabilirsek tabii. Kaç da var tabağında? Daha bu gelişmemiş hali. Biraz daha bahara daha büyür bu. Turpun en büyüğünü düşün. Eşek turpu. Bunu bazı dize, derde deva olarak sarıyorlar. Kaynatıp veya normal çiğ olarak ama biz o kadar bilmiyoruz. Yerine gömelim. Bu yaban zeytini. Normalde hani deli zeytin derler. Bunun yağı mesela derde deva.
Örnek veriyorum, boyun tutulması, dizlerde ağrı falan herhangi bir şeye iyi gelir. Yani öbürlerinden daha şeyli. Bu hazır zeytinlerden, dikme zeytinlerden. Çünkü deli zeytin oluyor, yağ kalitesi yüksek oranı yani. Bu yağ yenir ama kendisi yenmez. Acı olur yani, çok acı. Ama yağını çektirirsen herhangi bir yerde veya çıkarırsan yenir. Derde dev olarak da kullanabilirsin. İlaç kullanmıyoruz. Mesela örnek veriyorsun, grip olduk. Biberdir, soğan, sarımsak örneğini veriyorsun. Mesela zeytinyağı, bunu şeylerde kullanıyoruz. Bu Akdeniz ikliminde, Ege'de, bu denize yakın olan yerlerde olur bu zeytin. Keçi bunu yer adeta arar yani. Buna dirge derler. Bu Şam ve şeyden bahsediyorlar, çıkma şeyi. Yani davarın iyi içmez. Suyu atarlar. Suyu hem kokuyu giderir. Daha temiz şey yapar. Yani koku giderici bir şey. Dirge yani adı. Bu incesi. Bir katran vardır türü. Onu mesela yarıya beriye şey yaparlar. Davarın boynuzuna kurt düşmesin diye. Bunu suya atarlar. Bu incesi. Dirge bu yani. Normalde ince. Yani dirge bunu yiyorsun. Bu genelde davar atarız biz bunu. Davara kullanırız. Böyle iyi içmesi, kokuyu gidermesi için. Su kokuyorsa örnek verir atıyoruz.
içiyor yani. Öyle bir şey. Böyle çizmesi kolay olur biz. Böyle bağlayalım. Tamam. Öğlen molasına girdiler. Yok abi bunu yere bıraktım. Orada kendi kendine döküldü. Kendi olarak aldım. Eren dur. Dizler bir yoruldu. Ana çorabı ağaca çorap var sen yani. Her şey sebebi silah da konuyor. Bir hafta ya. Taze olsun diye fazla geç koymuyoruz yani. 3 gün. Bittiği zaman yapıyoruz ama. Günlük konuyor. Tepesinde. İçeri görecek aynı. Aydınlatsın. Olur mu? Aydınlatsın. Olur mu? Ne oluyor bir de? Bunları bırakıyorum. Bunları götürüyorum da. Yani bak buranın odunun taşı diyor ki kozağa götür burada. Ne yapayım koza?
Yani arama tarama gibi. Anladım. Hatırlıyor musun? Bunu kes. Bunu nasıl istiyorsan. Gel dur o. Bardak yeter mi bakalım? Eren. Hadi bir odun getir bunu altına. Arada. Hadi oğlum. Sen yapardın ama niye? Telefon hastası. Eren ne gidiyorsun oğlum? Eren utangaç. Eren dur oğlum. Oğlum. Eren dur oğlum. Sonra peynir var mı? Oğlum bakalım. Hı. Yavaş besmele çek. Bismillah. Hı. Yörüklüğün zor tarafları ormanlar daralıyor. Yangından dolayı, çevresel olarak, bağ bahçe, yollar olarak. Hani eskiki şeyler yok. Eskiki yani boşluklar, araziler, genişlik yok. Mesela adam baharın göçecek buradan Nisan ayında. Ya arabaya yüklemek zorunda kalıyor ya da başka bir yani çoban veyahut 50 olanlar göçebiliyor. Yani ormanlar, yollar daraldı arazi olarak tarımdan veyahut yangından dolayı. Yani yörükçülüğün şeyi orada sıkışıyor yörükçülük aslında normalde. Şimdi elektrik devletimiz tarafından sağ olsun güneş panelleri birlik olarak Koyunkeşi Mersin birliklerinden temin oluyor yani. Elektriğimizde şu an bir sıkıntı yok. Devlet tarafından destekleniyor sağ olsun birliğimiz tarafından. Mesela su zaten tankerlerle çekiyoruz. O sıkıntıyı da öyle şey yapıyoruz. Yani bizde yörükçülüğün anlamı bu yani zorluk. Zorluğu ne kadar yenersen yörükçülük odur. Biz önce tuluklarla taşırdık mesela. Ebemiz dedemiz hep suyu tuluklarla eşeklerle çekermiş. Yani bir dağdan bir dağa 5-10 kilometreden getirirlermiş önce. Ama şimdi tankerlere çekiyoruz. Yakıyor kapat. Hadi. Kesin ben de gittim. Bak. Çok sıkıldım. Ne yapıyorsun? Oh yapasım geldi. Kakasın ne zaman gelecek diyor. Salak mı? Niye atmaz? Boğam çoğun dedi tutuyor. Ver çabuk ver baba. Oraya otur. Oraya otur. Yok. Al. Ben hepsini istiyorum. Güzel. Ana ben o köşe istiyorum. Nereden? Daha dediler ben o köşe istiyorum. Ana. Evet ana. Şeyden al. Ana ben En güzeli bana çıktı Al, kız. o da Eren'i öğrendiriyor. Eren yemiş hakkını. Yemedi. Hepimiz bak ya. Ya siz 300 mü ben onu okula götürüyorum. Ver. Bilmiyoruz ki. Param. Şimdi bak sen. Eren görmesin yedirmez bak.
Yabani hiçbir hayvandan biz korkumuz yok. Sadece korktuğumuz yani keçilere kurtlar gece veya gündüz yitirirsin, belersin. Dağlarda giderken ona saldırabilir yani. Mesela küçükler oğlaklardan götürür yemek için öyle kurtlar ama onun dışında şöyle bir yabani hiçbir kurttan korkumuz şeyimiz olmaz yani bizim. Yol boyunca. Sadece olursa hayvanın olur. Yerse ondan yer yani. Öyle insana hiçbir yani hayvanın olduğu yerde bir yılan, çıyan herhangi bir şey olmaz. Kurt da sadece saldırır, kapar, kaçar. Domuz da yanaşmaz yani. Sadece yolunu kesersen veya kızdırırsan belki o da zarar verebilir. Bunun dışında bir şey yok. Ama kurtlarda son zamanlarda bir salma, üreme, çoğalma çok oldu yani. Gittiğimiz güzergahlarda her tarafta canavar çoğaldı. Peynir yapıyoruz biz. Adam ne yapıyor? İşte peynir, keçi peyniri veya koyun peyniri demiyor. Keçi peyniri genelde. Mesela bakıyorum doğru düz çevrede keçi yok. Keçi peyniri. Tereyağı diyorlar. Yani biz 300-500 hayvandan 3-4 kilo tereyağı günlük çıkmıyor. Adamlar kova kova tereyağdan bahsediyor. Ben buna şaşırıyorum yani. Biz o kadar hayvandan tereyağı çıkaramıyoruz. Adam bir sürü tereyağından bahsediyor. Yani şaşırtan bir olay var ortada. Evet niye yediğini de bilmiyor yani millet. Öyle bir şey. Şimdi geçim kaynağı derken yani hayvancılıkta mesela biz bunun kurbana yakın kurban olarak erkeklerini satıyoruz. Veya kısır geçilerini satıyoruz içinden yani ekonomik olarak. Az da olsa sütünü, peynirini satıyoruz ama şimdi geçi sütü, geçi peyniri kıymetli bir şey. Mesela diyet olarak da olabilir. Normal beslenme açısından mesela düşmüyor yani. Herkes keçi peyniri soruyor. Keçi sütü soruyor. Örnek veriyorum. Yani öyle kıymetli bir şey. Yani öyle bir müşterisi fazla. Geçim kaynağı da böyle yani. Et mesela isteyenlere adaklık oluyor. Kurbanda oluyor mesela. Kurbanlık şey yapıyoruz. Adak isteyen adak şey yapıyoruz. Yani geçimi böyle hayvancılığın. Ya elinden eline kıymetini bilsinler. Yani kıymetini bilsin elinde. Yani ellerinde çiftçi ise çiftçiliği yapsınlar. Hayvancı hayvancılığını yapsınlar. Yani herkes mesleğini yapsın, üretsin yani. Herkesin üretmesi dileğiyle. Yani öyle diyorum yani. Başka ne diyeyim? Herkese başarılar dilerim. Yapacağım bir şey yok. Ben yerleşik hayata geçmeyi değil de böyle mesela ne diyeyim ben? Yani böyle hayvancılığımız devam etsin. Arkadan gelen nesillere bir yol açılsın böyle. Yani ormanlarımız yeşil, bol olsun. Hepsi onu istiyorum. Yani yerleşim değil de yani yerleşmeye yakın böyle bir hayat istiyorum yani. Yiyorum da idare eder, mutlu. Yani iyiyiz, mutluyuz yani. Evet, bir de şunu söyleyeyim. Yani devletimizin bir de buna destek vermeleri gerekiyor. Mesela örnek veriyorsun. Çoban var, Bağkur'u var mesela. Çiftçimiz yani çobanımız kendisi ödüyor. Yani direkt bu ödese devletimiz yani Bağkur'unu veyahut bir ayrıca desteği olsa yani bu daha ilerleyecek. Hani her şeyden örnek veriyorum. Bağkur'unu biz ödüyoruz. Evet, bunun girdisi var, maliyeti var, ilacı var, hap var. Hep kendimiz ödüyoruz yani. Verdiği destek yetersiz kalıyor devletimizin. Bu yönde isteğimiz bu yani şey olarak. Kolay değil. Göründüğü kadar kolay değil. Yani bu 3-5 hayvan görüp, 3-5 çiçek görüp, 3-5 keçi görmüyor bu iş olmuyor yani. Herkes mesleğini, işini yapsın.
Hepsi bu kadar.